Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetini unutamayacağınız haşhaşlı çörek tarifi hazırladım. İnanılmaz lezzetli ve herkesin mutlaka denemesi gereken muazzam bir lezzet. Buyurun, sizleri fazla bekletmeden tarifimizin yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle hamurumuz için derince bir kasemizin içerisine bir paket kuru maya, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta kullanacağız. 2 sarısını üzeri için ayıralım. Aklarını hamurumuza ilave edelim. 2 yumurta akını ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ederek tüm malzemeler birbirine geçene kadar karıştıralım. 6 su bardağı unumuzu 2 aşamada ilave edelim. Öncelikle unumuzun yarısını ilave ederek çırpıcı veya tahta kaşıkla hamurumuzu toparlayalım. Daha sonra kalan unu ilave ederek elimizle hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuz biraz toparlandıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edeceğiz. Bu aşamada yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Ve hamurumuz pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu şekilde yoğuralım. Kesinlikle bu aşamada un takviyesi yapmayalım. Vermiş olduğum ölçülerin dışına lütfen çıkmayın arkadaşlar. Yağın tamamını hamurumuz bu şekilde aldı. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak. Hamurumuzu 5-6 dakika boyunca yoğurduktan sonra toparlayalım. Yumuşaklığı bu yumuşaklıkta olacak. Üzerini streç folyo ile kapatarak 1 saat mayalanmaya bırakalım. İç dokusu için 500 gram haşhaş ezmesi kullanacağız. Yani 250 gramlık 2 paket kullandım. Derince bir kasenin içerisine 500 gram haşhaşı alalım. 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi, 1 çay bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra kaşık yardımıyla karıştıralım. Hamuru hemen yoğurduktan sonra iç dokusunu hazırlarsanız şeker de erimiş olur arkadaşlar. Bu şekilde iç dokusunu karıştırıp kenarda bekletelim. 1 saat sonrasında hamurumuz çok güzel mayalandı. Hamurumuzun mayasının çıkması için bu şekilde toparlayalım. Daha sonra masamıza alarak toparlayalım. Ve bir hamur kartı yardımıyla 6 eşit parçaya ayıralım. Ayırmış olduğumuz hamur parçalarını beze haline getirelim. Büyük parçaları küçük parçalarla eşitleyerek beze haline getirdikten sonra hamurumuzu hiç zaman kaybetmeden açma işlemine geçeceğiz. Bezemizi masamıza alalım. Öncelikle sıvı yağla masamızı yağlayalım. Ara ara elimizi batırarak, sıvı yağ batırarak bezemizi bu şekilde açma işlemine geçelim. Açma işlemi için yarım su bardağı sıvı yağ kullandım. Öncelikle elimizle bu şekilde düzelterek açalım. Daha sonra kenar kısımlarından çekerek hamurumuzu açalım. Kenar kısımlarından hafifçe çekiştirerek hamurumuzu açalım. Hamuru açarken küçük açılmalar olabilir. Bu şekilde bastırarak tekrar kapatabilirsiniz. Ve hazırlamış olduğumuz haşhaşlı iç harcımızı bu şekilde karıştıralım. Daha sonra açmış olduğumuz hamurumuzun üzerine 3-4 yemek kaşığı alarak kaşık yardımıyla yayalım. Hamurun her tarafına gelecek şekilde haşhaşı yayalım. Daha sonra ikinci bezemizi açma işlemine geçelim. Öncelikle masayı tekrar yağlayalım ve elimizi yağa batırarak bezemizi bu şekilde açalım. Elimizi ara ara mutlaka yağa batırarak hamurumuzu açmamız gerekiyor. Yani yağa çok sık elinizi batırmazsanız hamuru açmanız daha zor olacaktır. Yemek tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra kenarlarından hafifçe çekiştirerek bu şekilde açalım. Biraz açtıktan sonra elimizde tekrar hamurumuzu düzeltelim ki eşit bir şekilde açılsın.
Ve tekrar elimizle kenarlarından çekerek hamurumuzu diğer hamurumuzun büyüklüğünde açalım. Hamurumuzun açma işlemi tamam. Hamurumuzu ikiye katlayarak hazırlamış olduğumuz haşhaşlı hamurumuzun üstüne yerleştirelim. Kenarlarından çekerek aynı boyuta getirelim. Ve tekrar haşhaşlı iç harcımızı karıştırarak hamurun üzerine 3-4 kaşık alarak elimizle yayalım. İkinci katımızda kaşıkla yayması zor oluyor. Elinizle bu şekilde haşhaşı yaymanız daha kolay olacaktır. Ve aynı işlemle çöreğimizin tüm katlarını açarak yerleştirelim. Sizler çöreğimizin yapımını izlerken hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra da zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Yapımı oldukça basit ve herkesin yapabileceği kolaylıkta bir çörek. Oklava kullanmadan, merdane kullanmadan bu harika ve çok lezzetli çöreği kolayca hazırlayabilirsiniz. Her hamur yerleştirdiğimizde elimizle mutlaka bu şekilde bastıralım ki içerisinde çok fazla hava kabarcığı olmasın. İçerisinde çok fazla hava kabarcığı olursa dilimlemesi zor olur. Mutlaka her hamur yerleştirdiğimizde bu şekilde elimizle bastıralım. Ve çöreğimizin son katını açarak son bezesini açarak yerleştirelim. Son bezemizi açıp yerleştirdikten sonra elimizle yavaş yavaş bastırarak bir fırın tepsisi boyutunda açalım. Olabildiğince eşit olacak şekilde elimizle bastırarak açalım. Hamur olabildiğince inceliyor arkadaşlar. Burada yani çok sert basarsanız içerisinde hava boşlukları olduğu için patlayabilir. Olabildiğince yavaş yavaş açalım. Ve kenar kısımlarına elimizle bastırarak açtıktan sonra iki parmak enlilikte şeritler halinde bir rulet yardımıyla keselim. Hamurun tamamını şeritler halinde kestikten sonra şeritleri bu şekilde ikiye katlayalım. Ve bir elimizi sabit tutarak diğer elimizle burarak yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize alalım. Hamurumuz yumuşak olduğu için ve içerisinde haşhaş ezmesi de olduğu için olabildiğince sündürmeden buralım arkadaşlar. Yani çok havalandırmadan masada yavaş yavaş dokunuşlarla burarak yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsinize alabilirsiniz. Kenarlarından kalan küçük hamurları da birleştirerek vurdum ve 15 dakika boyunca tepsi mayasından sonra üzeri için ayırmış olduğumuz 2 adet yumurta sarısı ve 1,5 yemek kaşığı sıvı yağı bu şekilde fırça yardımıyla karıştırarak çöreğimizin her tarafına gelecek şekilde sürelim. Çöreğimizi önceden ısıtılmış fansız ayar fırında 170 derecede 30 dakika pişirdim. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirmenizi öneririm. Yüksek ısıda pişirmeyin arkadaşlar. Aksi takdirde çöreğinizin iç dokusu çiğ kalır. Son 10 dakika fırının alt tabanına doğru alt kısmının da kızarması için pişirebilirsiniz. Çöreğimizin ilk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyerek en keyifli kısma doku testine geçelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çöreğimiz tel tel ayrılıyor. Ve lezzetini anlatamam. Herkesin ama herkesin mutlaka denemesi gereken bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çöreğimizden tekrar bir dilim alarak sizlere iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Nar gibi kızaran, lezzeti muhteşem, vazgeçemeyeceğiniz muazzam bir lezzet. Eminim sizler de denedikten sonra bana hak vereceksiniz. İç dokusunu görüyorsunuz arkadaşlar. Tel tel ayrılıyor. Ve kat kat olmasına rağmen iç dokusunda asla bir hamurlaşma olmadı. Çok bereketli bir tarif. Dilimleyerek buzlukta
saklayabilirsiniz. Gün sofralarınıza veya misafirleriniz geldiği zaman ısıtarak servis için hazırlayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.